Bugün çok bir şey almayacağım. En acil ihtiyacım olan şeyleri alacağım. Birkaç gün sonra daha rahat bir şekilde geldiğimde daha detaylı bir Lidl videosu çekmeyi düşünüyorum. Onu ayrı bir video olarak yükleyeceğim. Burada aldığınız ürünlerin ambalajlarının üzerinde besin kaliteleri de yazıyor. Mesela bu C'ymiş. A en kaliteli olan, E en düşük kaliteli olan. Bu da A'ymış. E mi? Neden E ya? Şimdi baktım da genel olarak peynirlerde zaten C'nin üstüne çıkan yok. Türkiye'de zaten böyle bir puan sistemi yok. Kim bilir neler neler yiyoruz, o yüzden al geç. Çok da düşünme. Bir de yoğurt alacağım. Suyu şimdilik biraz bekleteceğim. Hem musluktan içiyorum hem de çok ağır olacak. Taşıyamam. Bugün ilk iş günüm. Hep Erasmus Bilbao isimli bir kuruluşta grafik tasarımcı olarak çalışacağım. Bilbao'ya gelen Erasmus öğrencilerine etkinlikler düzenliyorlar. Yani Erasmus'un sahne arkası ekibine girmiş sayılırım. Daha neler yapacağımı bilmiyorum. Bugün öğreneceğim. Daha telefon hattımı almadım. İnternetim yok. Şu an en uygun hattı bulmaya çalışıyorum. İş yerime de sorduktan sonra bir hat alacağım. O yüzden Bilbao'ya gelmeden önce Bilbao'nun haritasını indirdim Google Maps'ten. İnternetim olmasa da haritam var. Eğer internetinizin olmayacağı bir yere gidiyorsanız kesinlikle gitmeden önce gideceğiniz bölgenin haritasını indirin. Ben ilk yurt dışına çıkışımda harita indirme diye bir şey olduğunu bilmiyordum ve yolları bilmediğim için internete olan birine bağlı gezmek zorunda kalmıştım. İstediğim şeyleri yapamamıştım ve çok üzülmüştüm. Bu arada konaklama bulmak Erasmus öğrenime göre çok daha zor oldu. Çünkü üniversite öğrencisi olarak gelmedim, çalışmaya geldim ve öğrenci belgem yok. Çoğu
Bu ev 5-6 ay kalacak kişilere ev kiralıyor ya da tutabilmek için öğrenci belgesi gerekiyor. Geriye kalan evlerde çok pahalı oluyor. 400 euro 700 euro arası oluyor. Ben 3 ay kalacağım ve buranın üniversitesine ait bir öğrenci belgem yok. Ama şu anda kaldığım evi Deusto Üniversitesi'nin sitesinden buldum. Önce site öğrenci belgem olmadığı için ev sahibiyle iletişime geçmeme izin vermedi. Sitede evleri görebiliyorsunuz ama ev sahipleriyle iletişime geçmek için siteye kaydolmanız gerekiyor. Ben de Bilbao'ya gelmeden önce genel olarak bilgi almak için Erasmus WhatsApp gruplarında bulduğum Türklerle iletişime geçmiştim. Ben gelmeden hemen önce Erasmus'unu yapmış biriyle konuşurken sağ olsun bana kendi öğrenci belgesini kullanarak sitedeki ev sahibinin iletişim bilgilerini gönderdi. Onun sayesinde evi tutabildim. Osman, eğer bu videoyu izliyorsan tekrardan çok teşekkür ederim. Evden iş yerime yürümek yarım saat sürüyor, o yüzden şimdi videoyu kapatıp biraz hızlanacağım, hemen çıkmam lazım. Şurası. Şurada Guggenheim görünüyor. Bugün ofiste olanları videoya çekemedim. İşleri nasıl işlediğini anlamaya çalışıyordum. Anladığım kadarıyla kuruluşun düzenlediği etkinliklerde ve partilerde Erasmus öğrencilerini videoya çekeceğim. Sonrasında da bunları editleyip sosyal medya hesaplarında paylaşacağım. Bunlara ek olarak da zaman zaman afiş tasarımı gibi şeyler de yapacağım. İşim bu olacak yani. Her perşembe, cuma ve cumartesileri partiler oluyormuş ve bu partilerde gece yarısından gece 3'e kadar çalışacakmışım. İş başvurusunda böyle bir şey yazmıyordu. Bugün öğrendim. Ben normal ofiste grafik tasarımcı olarak çalışacağımı sanıyordum. Olsun, bu da farklı bir deneyim olur. O saatte eve nasıl döneceğim ama o soru işareti. O konuyu da diğer çalışanlara soracağım. Birlikte mi dönüyorlar, güvenli mi değil mi, ne yapıyorlar diye. Şimdi yatma zamanı. Günaydın, bugün izin günüm. Bugün birlikte etrafı gezmeye gidiyoruz. Sizinle birlikte gezelim diye daha çoğu yere girmedim. Bazılarına dayanamayıp girdim. Ama bugün her yeri birlikte göreceğiz. Ben Casco Viejo'da kalıyorum. Bilbao'nun en turistik yerlerinden birisi. Çok kalabalık bir yer. Ve bu kadar insanın içinde konuşmak anksiyetemi çok zorluyor şu anda. Bugün Casco Viejo'dan başlayıp Gran Via'ya doğru gitmeyi planlıyorum. Şurası Primark ve kaç kat acaba? Ben şu kürklerden giyince ayıya benziyorum. Siz nasıl giyiyorsunuz bunu arkadaşlar? Burası alışveriş yapmayı sevenler için çok tehlikeli bir yer. Ya sıcak su torbaları neden bu kadar tatlı? Benim sincabım kadar tatlı olmasan da sen de tatlısın. Battaniyeler de var. Her şey var ya, her şey var. Yani sahte bitkiye kadar her şey var. Çok fazla şey var, çıkmaz ama.
Şimdi size Zara'yı göstereceğim. Hazır mısınız? Burası benim hayatımda gördüğüm en büyük Zara. Hadi canım. Ben dayanamayıp Zara'ya girmiştim ama bu üst katına falan çıkmamıştım arkadaşlar. Bu ne? Burası gerçekten şato. Ben alt katta şok geçirmiştim. Burası daha şok yani. Bir de Zara İspanyol markası olduğu için bu Zara çok daha ucuzmuş diğerlerine göre ama ne kadar ucuz bilmiyorum. Burada da çocuk kısmı var. Ay ben bunu çok sevdim. Önümde daha 3 ayım var biliyorum ama bir tanecik alsam bence bir şey olmaz. Ne zaman giyerim, nerede giyerim bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Aldım. Alırken tax free almayı unutmayın bu arada. Kasaya sadece tax free alabilir miyim diye söylüyorsunuz ve onlar size fiş veriyorlar. Şunlar metroların girişleri. Çok tatlı değil mi? Yerde duran karidese benziyor. Tam aklımdan doğru düzgün bir yemek yok mu diye geçiriyordum ve karşıma dürümcü çıktı. Bir şey diyeyim mi? Kendimle gurur duydum. Gerçekten evimi o kadar güzel bir yerden seçmişim ki. Diğer evi seçseymişim can çekişecekmişim. Burası çok merkezi ve her şey var yani. Pijamalarımı giydim. Şimdi ilk haftamı değerlendirme zamanı. Önce Bilbao'dan bahsedeyim. Burası Bask bölgesinin en büyük şehri. Burada hem İspanyolca konuşuluyor hem de Baskça konuşuluyor. Havaalanından otobüse gelirken beklediğimden çok daha büyük bir yer gibi gelmişti ama 3. günümde falan neredeyse şehirde ne nerede çözdüm. Üşenmezseniz her yere yürüyebilirsiniz ama metro da kullanabilirsiniz. Her yere metro var. Hatta şehir merkezinden deniz kıyısına bile metro gidiyormuş sanırım. Yemekleri beni hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Doğru düzgün karnınızı doyuracak bir yemekleri yok. Bulabildiğiniz düzgün öğünlerde minimum 6-7 euro civarında. Burada her yerde pincho var. Pincho dedikleri şey de aslında İspanya'daki tapasın aynısı. Tek farkı ekmeğin üstündeki o atıştırmalıkların kürdanla sabitlenmiş olması. Pincho'daki pin kürdan anlamındaymış. Bu yüzden pincho diyorlarmış. Ben ilk başta sadece ekmeğin üzerinde o kürdanla tutturulmuş atıştırmalıklara pinchos diyorlar sanmıştım ama öyle değilmiş. Mini boy olan bütün yiyeceklere pinchos diyorlarmış. Örneğin mini bir hamburgere de pinchos diyorlar. Tortilla dilimine de pinchos diyorlar. Ekmek üstü olanlar genelde 2 euro 4 euro civarı oluyor ama diğer pinçolar biraz daha pahalı oluyor. Örneğin orta boy bir hamburgeri yarıya kesmişler ve bunu 5 euroya pinço diye satıyorlar. Ev sahibime sordum, siz ne yapıyorsunuz, her gün pinço mu yiyorsunuz diye. O da ya evde hazırlıyoruz ya da hazır donmuş yiyecekleri tüketiyoruz dedi. Daha çok onlar hafta sonu özel günlerde falan dışarıya çıktıklarında pinço yiyorlarmış. Akşam yiyenleri de gördüm ama çoğunlukla ya öğle yemeği olarak ya da atıştırmalık olarak yiyorlar insanlar. Benim bir tane pinçoyla doymam imkansız mesela. Yani şu kadarcık bir şey benim ondan 3-4 tane yemem lazım doymak için. Ve o da çok pahalı oluyor. Kısacası Türk mutfağının gözünü seveyim. Çok özledim şimdiden. Ne güzel olurdu şimdi zeytinyağlı yaprak sarma olsa var ya. Erasmus'a gelirsek, stajda Erasmus öğrenimdeki gibi ders eşitleme derdi yok. Yanlış dersle uğraşma derdi yok. Her şey o kadar rahat ki. Belgelerle uğraşmamak muhteşem bir şey.
Bazılarınızın kafası belki karışabilir. Sen mezun olmadın mı, nasıl tekrardan Erasmus'a gidebildin diye. Erasmus staja mezun olduktan sonra da gidebiliyormuşsunuz. Ben sınavı hala okuyorken kazandım ve mezun olduktan sonra da direkt geldim. Şu an stajımı gönüllü olarak yapıyorum ama eğer isterseniz Erasmus stajı zorunlu stajınıza da saydırabiliyorsunuz. Ayrıca tezde de yüksek lisansta da Erasmus staj, Erasmus öğrenim yapabiliyormuşsunuz. Bu sefer arkadaş edinmek biraz zor olacak gibi görünüyor. İlk Erasmus'umda oryantasyonlara katılmıştım. Bu yüzden herkesle çok kolay bir şekilde tanışabilmiştim. Ama buraya öğrencilerin Erasmus'ları başladıktan bir ay sonra geldim ve şu an herkes kendi grubunu oluşturmuş durumda. Ayrıca Erasmus'la çalıştığımız için bizim de Erasmus öğrencileri olduğumuzun farkında değiller. Bizi İspanyol sanıyorlar. Zaman ilerledikçe de Erasmus etkinliklerine gelmek yerine kendi arkadaş gruplarıyla takılmayı tercih ediyorlar. Gerçi geldiklerinde de etkinliklerde biz çalışıyor oluyoruz. Sohbet etme fırsatımız olmuyor. Ama Erasmus ekibiyle çalışmak da çok eğlenceli. Daha önce hiç böyle bir ortamda bulunmamıştım. Çalışanlar da çok tatlı. Genelde zaten birlikte vakit geçiriyoruz. Bunların dışında Erasmus için bir türlü doğru kıyafetleri seçemedim. İlk Erasmus'umda belki partilere gideriz, önemli günler, özel günler olur diye yanıma şık kıyafetler, parti kıyafetleri almıştım. Ama hiçbir partiye gitmedik, hiçbir özel gün falan da olmadı. Hepsini boşuna taşımış oldum. Şimdiki Erasmus'umda da zaten çalışmaya gidiyorum, ofiste olacağım, bilgisayar başında olacağım diye. Yanıma partiye dair hiçbir kıyafet almadım, hiç şık bir kıyafetim yok. Olabildiğince minimum düzeyde ofiste giyilebilecek kıyafetlerle geldim ve partilerde çalışıyorum. Geceleri çalışmak eğlenceli bir şeymiş ama büyük ihtimalle bir süre sonra çok yorucu olacak. Gece geç saatlerde eve dönüş konusunda çok rahatmış. Bütün sokaklar ışıklı. Saat çok geç olmasına rağmen sokaklarda insanlar, polisler dolanıyor. Korkmamı gerektirecek bir durum yokmuş. Genel olarak şu ana kadarki gözlemlerim bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.